Ölüm mutlak bir son mudur yoksa tamamlanmamış bir cümlenin sonuna konulan haksız bir nokta mı? Shinobi dünyasında tek bir kural vardır. İraden ne kadar güçlü olursa olsun bedenin zamanın karşısında çürümeye mahkumdur. Hokage'ler ölür, efsaneler ölür, sevdiklerimiz ölür. Orochimaru insanlığın bu aciz gerçeğini, biyolojik sınırlarını kabul etmeyi reddeden o ilk sapkındı. O sadece yasak jutsuları öğrenmedi. O varoluşun kurallarını yeniden yazmaya çalıştı. Ancak biri ölümsüz bir tanrıya dönüşürken geride bıraktığı insandan ne kadar parça kaldı? Mutlak bilgiye ulaşma arzusu bir lütuf muydu? Yoksa yavaş yavaş ruhunu tüketen bir lanet mi? Selam millet, ben Kras. Bugün sadece bir anime incelemesi yapmıyoruz. Bugün Orochimaru'nun psikolojisine, varoluşsal kaygının deliliğine nasıl dönüştüğüne ve mutlak bilgi uğruna ahlaki değerlerin nasıl çöpe atıldığına derinlemesine bir dalış yapıyoruz. Bu videoda ölümsüzlüğü aramanın sadece beden değiştirmek olmadığını, aynı zamanda insanlıktan uzaklaşmak olduğunu göreceğiz. Eğer siz de bu sapkınlığın ardındaki felsefeyi merak ediyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü yılanın midesinde saklanan gerçekler düşündüğünüzden çok daha karanlık. Ve unutmadan bu tarz derin analizlerin, efsane içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı şimdiden eksik etmemeyi unutmayın. Desteğiniz bu kanalın motoru. Hazırsanız yılanın yuvasına giriyoruz. Hey sen! Eğer Naruto Shippuden'in finalini, Chunin sınavını ve Sasuke'nin Orochimaru ile olan o karanlık geçmişini bilmiyorsan videoyu şimdi kapat. Çünkü bu videoda Orochimaru'nun işlediği cinayetleri, o korkunç insan deneylerini ve hikayenin sonundaki o tuhaf dönüşümünü sansürsüz konuşacağız. Ama ben Orochimaru'nun sadece bir kötü adam olmadığını biliyorum. O zekanın arkasındaki dehşeti duymak istiyorum diyorsan hoş geldin. Bugün ölümün korkusunun ta kendisiyle yüzleşeceğiz. Yılanın yuvasına inmeden önce o beklenen anı aradan çıkaralım. Bir önceki uzun videomda, Sasuke videosunda patlattığım o efsane Anizyum çekilişinin sonuçları şu an ekranda. Tam 15 kişiye bir aylık Anizyum Premium hediye ettik. Kazanan şanslı dostlarımı tebrik ediyorum. Lütfen dikkat. Kazananlar bana en geç bir hafta içinde ulaşmak zorunda. Nereden mi? Instagram üzerinden veya Discord sunucumuza gelip bana yazabilirsiniz. Açıklama kısmında ve sabitlenmiş yorumda linkler var. Bir hafta geçtikten sonra haklarınız yanar, benden söylemesi. Yazın ve hediyelerinizi alın. Şimdi Orochimaru'nun o karanlık zihnine iniyoruz. Orochimaru'yu anlamak için önce onun en büyük motivasyonunu çözmemiz lazım. Herkes onun motivasyonunun zenginlik, güç ve dünyayı ele geçirmek olduğunu sanır. Hayır, Orochimaru'nun asıl sorunu zaman ve ölüm korkusuydu. O dünyadaki tüm jutsuları, varoluşun tüm sırlarını öğrenmek istiyordu. Ama insan ömrü sınırlı. Ben bu kadar şeyi öğrenemeden öleceğim korkusu onun zihnini kemiriyordu. İşte kırılma noktası da tam burasıdır. Orochimaru, Tsunade'nin geçmişindeki kayıpları, Dan ve Nawaki'nin ölümlerini gördü. Savaşın ortasında insan bedeninin, hayatın ne kadar kırılgan ve aciz olduğunu anladı. O zekasına güveniyordu ama zamana güvenmiyordu. Ölüm onun için sadece bir son değil, tamamlanmamışlık ve koskoca bir isyandı. Nietzsche'nin o meşhur sözünü hatırlayın. Uçuruma uzun süre bakarsanız uçurum da sizin içinize bakar. Orochimaru ölüme o kadar uzun süre baktı ki ölüm korkusu onun tüm ruhunu ele geçirdi. İnsanlar Orochimaru'nun yaptığı deneyleri sapkınlık der. Evet, kesinlikle sapkınlık ama o sapkınlığın altında yatan buz gibi bir mantık var. Solo Leveling'de Jinwoo gücü elde ettikçe nasıl insanlığından uzaklaşıyorsa Orochimaru da ölümsüzlüğü bulmak için insanlığını tamamen çöpe atıyor. Onun için diğer insanlar denekten ve bedenden başka bir şey değildi. Kendi duygularını da bir zaaf olarak gördü. Ağlamak, üzülmek, yas tutmak. Bunlar onun gözünde sadece zaman kaybıydı. Barış, konoha, arkadaşlık gibi kavramlar sadece zayıfların birbirine tutunmak için uydurduğu illüzyonlardı. O tapınakta hayatta kalma içgüdüsü her şeyin önüne geçmişti. Orochimaru
Orochimaru vicdanı devre dışı bıraktı ve saf, acımasız mantığı yerleştirdi. O artık bir insan değil, bilime ve sonsuzluğa tapan bir varlıktı. Ve geldik Orochimaru'nun en büyük travmasına. Itachi Uchiha. Orochimaru Akatsuki'de Itachi'yi ilk gördüğünde ne dedi hatırlayın. O gerçek bir dahi. Ben onun zekasının yarısına bile sahip değilim. Itachi ile dövüştüğünde Itachi'nin o mutlak genjutsusunun karşısında çaresiz kaldığında ne anladı? Kendi ulaştığı seviyenin doğuştan gelen o tanrısal Uchiha gücü karşısında ne kadar yetersiz olduğunu gördü. Bana o gözler, o beden lazım dedi. Sasuke'ye gitme sebebi de tam olarak budur. Sasuke'yi işlenmemiş ham bir cevher olarak gördü. Sasuke'nin bedenini istemesi sıradan bir güç zehirlenmesi değil, kelimenin tam anlamıyla bir tanrı kompleksiydi. O Itachi'nin sahip olduğu o inanılmaz gücü kendi ölümsüz zihniyle birleştirip evrimin zirvesine ulaşmak istiyordu. Herkes Orochimaru'nun Konoha'yı yok etmeye çalışmasına kızar. Nasıl Tsunade'nin, Jiraiyanın ve ustası Hiruzen'in köyüne zarar verir derler. Peki neden yok etmek istedi? Orochimaru köyün ne kadar çürük olduğunu Hokage seçimi yapıldığında çoktan görmüştü. Hokage'nin barış dediği şeyin savaşlarda feda edilen masumların ve gizli kapıların ardında yapılan katliamların üzerine kurulmuş bir yalan olduğunu biliyordu. Chuin'in sınavını basması, ustası Hiruzen'i öldürmesi sadece bir intikam değildi. Bu, ben buradayım ve sizin kurduğunuz bu sahte barış bir illüzyon deme şekliydi. O sistemi dışarıdan yıkan bir kaostu. Toparlayalım. Orochimaru sadece sapkın bir kötü adam mıdır? Hayır. Orochimaru Naruto evreninin en trajik, en gerçekçi ve en korkutucu dehasıdır. Eğer Naruto ve Hokage'ler idealizmi temsil ediyorsa Orochimaru acımasız realizmin ta kendisidir. Ölüm korkusu onu bir canavara dönüştürdü. Sınırlarını aşabilmek için her türlü ahlaki değeri yıktı geçti. Tıpkı Theosus'un gemisindeki paradoksunda olduğu gibi bedenini, ruhunu, yoldaşlarını defalarca değiştirdi. Peki hikayenin sonundaki o yılan, başlangıçtaki o dahi çocukla aynı kişi miydi? Savaşın sonunda Sasuke'nin yanına gelmesi ve Kabuto'yu durdurması onun bir anda iyi biri olduğu anlamına gelmez. Bu sadece ben bu dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu ve bazı şeylerin kontrol edilmeyeceğini artık kabul ediyorum deme şekliydi. O gölgelerde kalmayı seçti. Gerçek bir bilim insanı gibi olayları dışarıdan izleyen ve deneylerini sessizce yürüten bir gölge dehası oldu. İşte Orochimaru'nun gerçek anlatılması bu. O sadece bir beden hırsızı değil, ölüm korkusuyla aklını yitirmiş, varoluşun şifrelerini çözmeye çalışan bir trajediydi. Şimdi top sende. Ben Orochimaru'nun yaşadığı o varoluşsal kaygılara bakarak eylemlerinin kendi içinde ne kadar tutarlı bir felsefesi olduğunu savundum. Peki sen ne düşünüyorsun? Siz olsanız sonsuz bilgi ve yaşam uğruna insanlığını feda eder miydiniz? Yoksa ölümün doğal döngüsünü kabul edip sıradan bir insan olarak ölmeyi mi seçerdiniz? Düşüncelerinizi ve hangi tarafta olduğunuzu yorumlarda bekliyorum. Yorumları savaş alanına çevirin, hepsini tek tek okuyacağım. Bu videonun sonuna kadar geldiyseniz siz de artık sıradan bir izleyici değilsiniz demektir. Kanalımızın büyümesi ve bu tarz derin, felsefi anime analizlerinin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli. Bu işi sizin için yapıyorum. Çekilişi kazananlar da bana ulaşmayı unutmasın. Ben Kras. Bir sonraki derin analizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.